Bugün sizlerle birazcık umut ve azimden bahsederim. Sizi 17 Haziran 1880'e götüreceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde küçük bir kasabada Helen Keller dünyaya gözlerini açtı. Sağlıklı bir bebek olarak dünyaya gelen Helen, 2 yaşındayken geçirdiği ateşli bir hastalık sonrasında dünyaya sağır, dilsiz ve kör olarak devam etti. Tabi bunu sinir krizleri ve Helen'ın gitgide hırçınlaşan tavırları izledi. Keller ailesi doktorlardan aldığı tavsiyeler üzerine Alexander Graham Bell'in Sağır ve Dilsizler Okulu'na götürür. Graham Bell, Boston'daki bir okuldan özel öğretmen tutmalarını tavsiye eder. Ve Helen sonunda Anne Sullivan ile tanışır. Bu sayede öğretmeni olarak işe başladığı Helen'ın yanında bir ömür boyu sürecek olan dostluğu da başlatmış olurlar. Helen'a karşı sabırlı ve bir o kadar da sevgi dolu olan Anne, Helen'a önce konuşma dersleri verir. Her nesnenin, duygunun, davranışların ayrı ayrı isimlendirildiğini öğretir. Bu, Helen için bir kırılma noktası olmuştur. Helen, görme, konuşma ve duyma yetisine sahip olmadığı için koklama ve dokunma duyuları gelişir. 10 yaşına kadar insanlarla olan iletişimine çalıştıktan sonra Helen'ın okula gitme vakti gelir. Radcliffe Koleji'nde eğitime başlayan Helen, 4 yıl sonra şeref öğrencisi olarak mezun olur. Eğitim hayatı bittikten sonra Anne, Helen'ın yanından ayrılmaz. Hatta Anne'in yardımları ile bir kitap bile çıkartır. Eğitimi ile sesini bularak kendi hayatı hakkında bakış sunduğu dersler verip konuşmalar yapar. Helen, Anne ve eşiyle New York'a taşınınca tüm dünyaca tanınır ve pek çok yerde konferanslar verir. Kadın hakları ve her kadının doğum kontrol yöntemine ulaşma özgürlüğü hakkında makaleler yazar. Malnutrisyonu ve körlüğü engellemek için çalışmalar ve araştırmalar yürüten Helen Keller International adlı vakfı kurduktan sonra kendisi gibi birçok aktivist ile birlikte dünyanın en büyük, en örgütlü temel insan haklar ve anayasal hakları savunma örgütü olan ACLU'yu kurar. 1918 yılında gelen bir teklifle Helen Keller'ın yaşamı filme dönüşüyor. Son katıldığı etkinlikte dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy tarafından Beyaz Saray'da ağırlanan Helen Keller 1964 yılında özgürlük madalyası alır. Bir ömre belki hepimizden daha fazla şey sığdırdı Helen Keller. Politik ve siyasi görüşleri hala tartışma konusu olsa da gerçek azmin, umudun örneklerinden sadece birisi o. Konuşamaması, görememesi onun hayata atlamasına engel olmadı. Çoğumuzdan daha cesurdu. Engellerin kafanızda olduğunu unutmayın. Dünya acıyla dolu belki ama bir o kadar da acıyı alt edişle dolu. Helen Keller. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videomuz size yararlı olmuştur. Siz de bize yardımcı olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.